Köyde yaşayan insanların hastalıklara şifa olan sağlık ocağı bu defa çok farklı, bir o kadar da korkunç bir olaya ev sahipliği yapıyordu. Doktor Hakan'ın ritüellerine alışkın olan zemin katın sessiz duvarları bu defa Can Çoban ve Mert'i de şahit ediyordu yaşanacak korkunç olaylara. Bu gece iki boyut arasındaki kapı açılacak ve Sermina'yı Ervah'ın elinden her ne pahasına olursa olsun kurtaracaklardı. Zemin katın rutubetli duvarlarından yayılan soğuk Mert'in kemiklerine işliyordu. Korkuyordu. Belki de birkaç dakika sonra şu yaşına kadar hiç görmediği cinleri görüp yüz yüze gelecekti. Sevdiği kadın şu anda hiç bilmediği bir dünyada hapisti. Onu kurtarmak için gerekirse canını verecekti. Yeter ki Sermina kurtulsundu. Her şey hazır Hakan abi. Cinlerimi çağırıp ritüele başlayabiliriz. Çobancan dört bir yana koyduğu mumları yaktıktan sonra domuz kanıyla çizdiği pentagram sembolünün içine kanla şekiller çizip ve İbranice yazılar ve dualar yazdı. İnce minderlerin üzerine oturan Mert, Doktor Hakan ve Çobancan birbirlerinin gözlerinin içine bakarken Mert daha fazla dayanamayıp cevabını duymak istediği ve deli gibi merak ettiği o soruyu sordu. Sermina'yı o cin denilen varlığın elinden nasıl alacağız? Şimdi neler olacak? Doktor Hakan bir elini Mert'in omzuna koyup kararlılıkla gözlerinin içine baktı. Onu uzun zamandır tanıyordu ve şimdi neler düşündüğünü, nasıl bir ruh halinde olduğunu tahmin edebiliyordu. Seninle açık açık konuşacağım Mert. Birazdan hayatın boyunca unutamayacağın anlar yaşayacaksın. Cinler ile karşılaşacaksın. Ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşama sakın korkma. Çünkü onlar korkudan beslenirler. Sana oku diyene kadar sakın dua okuma ve dediklerimi aklından çıkarma. Anladın mı beni? Mert sessizce başını yukarı aşağı salladıktan sonra Doktor Hakan Çobancan'ın gözlerinin içine baktı. Çağır cinlerini. Başlıyoruz. Çobancan dualarını okuyup cinlerini yanına çağırırken Mert hiçbirinin düşünemediği bir ayrıntıyı dile getirdi. Biz onları göremiyoruz ama onlar birbirini görüyor demiştiniz. Can'ın Müslüman cinlerini burada gören kafir cinler sizce davetimize gelirler mi? Can kaşlarını havaya kaldırıp soru dolu bakışlarla Doktor Hakan'a baktı. Mert haklı Hakan. Cinlerimi görünce çağıracağımız kafir cinler gelmeyebilir. Ben cinlerime o çağıracağımız kafir cinin ardından gelmelerini söyleyip göndereceğim. Can eliyle Mert'in sağ omzuna iki defa vurup bilmeden edemedi. Hakan bu sözde bu konularda bilgi sahibi değil ama aklı iyi çalışıyordu. Ne Doktor Hakan Mert'in işine girip onu koruyan Ekber'in varlığından bir haberdi. Ekber kendini öylesine gizlemişti ki kendini belli etmediği sürece onu asla bulamazlardı. Mumların titrek alevleri rutubetli odalarda şeytanın dansını sergilerken Doktor Hakan Mert ve Can'ın gözlerinin içine son kez bakıp gözlerini kapattı. Başlıyoruz. Üçüncü pentagram sembolünün etrafında el ele tutuştuktan sonra Doktor Hakan fısıltılarla sadece alimlerin bilebileceği özel ve gizli cin çağırma duasını okumaya başladı. Bu dua öylesine etkiliydi ki hangi cini davet ederse bilsin gelmeme ihtimali yoktu. Şeytan el hakimin mabeyni, kafir el hakim ellen zeliyle, kafir zeli, Kur'an-ı Kerim'e yutkamı halefine. Ey şeytana tapan kafir cinler, bana kehiri bulup getirin. Bu daveti onun için yapıyorum. Bana kehiri bulup getirin. Doktor Hakan içinden dualarını okumaya devam ederken ilk önce titrek bir görünüme sahip olan mum alevleri gitgide harlanmaya ve yükselmeye başladı. Ardından zemin katın rutubetli duvarları titreyerek daha da iç karartıcı bir siyahlığa bürünmüştü. Mert olan biteni korkuyla izlerken birazdan başlarına ne geleceğini kestirmeye çalışıyordu. İçten içe deli gibi korksa da Sermina için buna katlanmalıydı. Ekber Mert'in içinden çabuk çık. Sana buraya gelmemeni söyledim. Tüm planımı mahvedeceksin çabuk. Ekmer sahibi Can'ın kendisini nasıl görebildiğini anlamaya çalışırken Mert'in bedeninden kalmak ve gitmek arasında kala kalmıştı. Sana hemen o bedenden çıkmanı ve buradan gitmeni emrediyorum Ekber. Ekber ani bir kararla Mert'in bedeninin kontrolünü ele alıp onun aracılığıyla sahibi Can ile konuşmaya başladı. Çok güçlü. Onlar çok güçlü. Size zarar verecekler. İzin ver yanınızda olayım. Sana son defa emrediyorum Ekber. O bedenden çık ve hemen buradan git. Ekber sahibinin dediğini yapmak zorunda olduğu için kişi istemese de Mert'in bedeninden çıkıp sağlık ocağını terk etti. Ve cin tepesine kabilesinin yanına geri döndü. Mert bir dakikadan kısa bir sürede kendine gelirken Doktor Hakan cin çağırma duasını durdurmadan okumaya devam ediyordu. Şehir kendi aleminde Ervah ve diğer arkadaşlarıyla oturmuş, Ervah'ın Sermina için hazırladığı korkunç planı dinlerken kendisine çağrılan daveti duymuş ve duanın etkisiyle davete karşı koyamayıp kendini bir anda sağlık ocağının zemin katında bulmuştu. Mert gördüğü dumansı karartıyı bir şekilde kovmaya çalışırken elleri korkudan titriyordu. Karşısında bugüne kadar hiç görmediği bir varlığın silüeti vardı ve gerçekti. Hele ki o içinde ateş yanıyormuş gibi parlayan kıpkırmızı gözlerini görmek, midesine kramplar girmesine neden oluyordu. Kehir karşısında üç insanoğlunu alaycı ve küçümseyici bir bakış atıp gözlerini Doktor Hakan'ın gözlerine dikti. Sonunda seninle tanışmak nasip oldu doktor. Bizim ailemde çok meşhursun. Kehir Çobancan'ın arkasına geçip başını onun ensesine yaklaştırdı.
İğrenç kokan ve bir ateş kadar sıcak olan nefesi çobancanın ensesine değiyordu. Bak bak bak, bizim çobancık da buradaymış. Yoksa bana sürpriz mi yaptınız? Partimizin onur konuğu ben miyim? Dalga geçme ve söyle. O çok sevdiğin arkadaşın Ervah, Selmina'ya tam olarak nerede tutuyor? Kehir kulakları sağır edecek korkutucu bir kahkaha attıktan sonra aniden dumansı halinden cin bedenine geçti. Ve kurtçukların kemirdiği dişleriyle gülümseyip Mert'in gözlerinin içine bakmaya devam etti. Selmina Ervah'ın elinde ve onun kölesi oldu. Ölene kadar da öyle kalacak. Mert bir anda yerinden kalkıp Kehir'i boğmayı aklından geçirdiğinde Kehir bu defa alaycı bir kahkaha atmaya başladı. Sen, pis insanoğlu, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Selmina artık Ervah'ın. Büyünün hükmü yerine geldi. Bundan sonra onu asla Ervah'ın elinden alamayacaksınız. Ve siz üç ahmak onu asla kurtaramazsınız. Kehir'in sözleriyle sinirlenen Doktor Hakan, çobancanı işaret eder etmez Can Ekber ve kabilesindeki cinlerin hepsini yanına çağırdı. Bir anda dört tarafının Müslüman cinlerle çevrili olduğunu gören Kehir, ateş saçan gözleriyle Mert'e baktı ve hiç düşünmeden onu boğazından tutup kendisine siper etti. Ahmaklar, planınız işe yaramayacak. Ne yaparsanız yapın, Selmina'nın yerini size söylemeyeceğim. Şimdi buradan gitmeme izin vermezseniz bu pisliği öldürürüm. Mert vücudunda hissettiği acıyla çığlık atarken odadaki rutubet kokusuna yanmış et kokusu karışıyordu. Kehir Mert'in bileğinden tutup verdiği ısıyla derisini canlı canlı yakıyordu. Mert'in acı çığlıkları rutubetli duvarlarda yankılanırken Ekber ve kabilesi Kehir'i esir almak sahipleri canlı işaret bekliyorlardı. Bak Kehir, şu an sen de köşeye sıkıştığının farkındasın. Eğer Mert'i bırakmazsan ve Selmina'nın esas yerini söylemezsen her ne pahasına olursa olsun seni öldürürüm. Beni öldürdüğünüz zaman Ervah da Selmina'nın babasını öldürür. Bunu yapamazsınız. Sen öyle san çoban bozuntusu. Kölelerine söyle burayı terk etsinler. Doktor Hakan ve Çobancan birbirlerinin gözlerine bakıp ne yapacaklarını düşünürken Can'ın verdiği kararla başta Ekber olmak üzere tüm cinleri ilk önce Mert'i Kehir'in elinden alıp sonrasında Kehir'i aralarına alarak işkenceler yapmaya başladılar. Kehir'in azap çığlıkları iki boyutta da yankılanırken din arkadaşlarından en yakın arkadaşı Kehir'e yapılanı öğrenen Ervah, soluğa Selmina'nın babasının yanında aldı. Eğer Kehir'e bir zarar gelirse hiç düşünmeden Selmina'nın babasını öldürecekti. Selmina kapan köyünün eski ahşap evinde zincirlerle bağlı olduğu yatağında huzursuzca kıpırdanıyordu. Alnından akan teller beyaz yüzünde izler bırakırken kabusunda gördükleriyle her geçen saniye dehşete düşüyordu. Hayır, bu olamaz, hayır diye bağırmaya başlarken çırpınışlara şiddetleniyor, zincirler demir yatak başlığına çarpıp odada kendisine bekçilik yapan cinlerin sinirlerini bozuyordu. Hayır diyerek gözlerini daha tam açmadan kabusuna sıçrayan Selmina zincirler yüzünden geri yatağa düştü. Nefes nefese kalmıştı ve vücudun her zerresi girdiği şok ile tutuyordu. Kabusunda gördüğü şey gerçek olabilir miydi? Bu olamaz. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Selmina'ya bekçilik yapması için Ervah'ın görevlendirdiği cinler Selmina'ya meraklı ve bir o kadar da nefret dolu bakarken Selmina olanlardan biriyle göz göze gelmemek için gözlerini sıkıca kapattı. Bana tecavüz eden ne? Mert değil, Ervah adındaki bir cinmiş. Selmina'nın kısıldadığı gerçekler her şeyi gün yüzüne çıkarırken kaderini de yeni baştan yazıyordu. Mert Bey içtiği kuvvetli ağrı kesiciğin ardından salondaki koltuğa uzanmış dinleniyordu. Selmina'nın kaybolduğu günden itibaren tutan migreni bir türlü geçmemiş, onu mahvetmişti. Karısından kendisine kalan emanetine sahip çıkamadığı için kendisine kızsa da elinden hiçbir şey gelmiyordu. Kendisinden nefret eden biri daha vardı. O da Ervah'tan başkası değildi. Ervah, arkadaşı Kehir'e yapılan tuzağı ve öldüğünü duymuş intikamını almak için soluğu Selmina'nın babası olan Murat Bey'in yanında almıştı. Arkadaşı Kehir'in canı karşılığında Doktor Murat'ın canını alacaktı. Ateş saçan gözleriyle Doktor Murat'a nefretle bakan Ervah, odadaki saatin tik tak sesine kulak verdi. Bu ses seni gitgide ölümüne yaklaştırıyor pis insanoğlu. Ve sen ne yazık ki bundan haberin olmayacak. Üstelik Azrail'in tam da yanı başında. Ervah kulakları sağır edecek pis bir kahkaha atsa da bunu cinlerden başka hiç kimse duymamıştı. Kehir cinler aleminde kendisine en yakın olan arkadaşıyla onun ölümü içindeki esas Ervah'ın dışarı çıkmasına sebep olmuştu. Artık bu ölümde payı olan kim varsa bedelini en ağır şekilde ödeyecekti. Bir diğer yandan da Mert, Doktor Hakan ve Çobancan biraz önce yaşadıkları vahşeti ve gerçekleri sindirmeye çalışıyorlardı. Kehir'i zorla konuşturmaya çalışsalar da Kehir konuşmayınca Çobancan ve Doktor Hakan güçlerini birleştirip ona dayanamayacağı işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ama esas darbe Ekber'den gelmişti. Ekber Allah'ın verdiği canı yine Allah'ın alacağını bilse de Selmina'nın çektiği acıları düşündükçe iç acıyordu. Canın azarını ve kendisine vereceği cezayı göze alan Ekber Kehir'in üzerine atıldı ve onu boğmaya başladı. En başta Can olmak üzere herkes bu olay karşısında ne yapacağını bilemez halde kala kalırken Ekber boğazındaki ellerin yakıcılığıyla nefes alamaz hale gelmişti. Konuş kafir. Sen ve o lanet arkadaşın Ervah Selmina'ya ne yaptınız?
Onu nereye sakladınız? Kehir büyük bir nefretle Ekber'in gözlerinin içine bakıp zorlukla konuşmaya başladı. Söylemeyeceğim. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Rabbinin verdiği canı yine Rabbin alır. Ama söylemezsen seni yakarak öldüreceğim. O zaman o inandığın Rabbine söyle de gelsin alsın canımı. Sana zahmet olmasın. Ekber Kehir'in bu sözlerinin üzerine onu var gücüyle boğmaya ve yakıp kül edecek olan o duayı okumaya başladı. Kehir, Ekber'in kendisini gerçekten öldüreceğini anladığında korkuyla son nefesini vermeden gözlerinin içine bakarak zihninden ona tüm gerçekleri anlattı. Ama artık iş işten geçmişti. Can ve Hakan işlerine filizlenen korkuyla göz göze geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Ekber Kehir'i yakarak öldürmüştü. Ve ikisi de biliyordu ki bu asla yanlarına kalmayacaktı. Tek dertleri Sermina'yı bulmak iken artık Kehir'in kabilesinin ve Ervah'ın kendilerinden alacakları intikamı da düşünmek zorundaydılar. Sen ne yaptın Ekber? Benim sözümü nasıl çiğneyebilirsin? Can ne yapacağını bilmez halde ayağa kalktı. Eski rutubetli odanın içinde volta atmaya başlarken bir yandan da olacakları düşünüyordu. Sermina'nın yeğeni öğrendik de ne oldu? Başımıza daha büyük bir bela aldık. Onlar bunu yanımıza bırakmazlar. Kısasa kısas yapmadan peşimizi bırakmazlar. İntikamları çok acı olacak. Ekber olacakları bildiğinden başına gelebilecekleri çoktan kabullenmişti. Eğer Sermina bulunacaksa ve bu uğurda ölmesi gerekiyorsa ölecekti. Her şeyin farkındayım ve başıma ne gelirse razıyım. Yeter ki Sermina bulunsun. Sen sanıyor musun ki artık Sermina'yı bize verecekler? Şimdiye kadar onu çoktan bir yere götürmüşlerdir. Artık bulma şansımız hiç kalmadı. Onu asla bulamayız. Yeter artık susun, susun. Kafayı yemek üzereyim. Şimdi biri bana burada neler olduğunu anlatsın hemen. Mert bedenini saran soğukluk ve korkudan daha da çok titremeye başlarken biraz önce yaşadıkları yüzünden aklını yitirmemek için büyük çaba harcıyordu. Can Ekber'den tüm gerçekleri öğrendikten sonra onu odadan kovup Kehir'in artık cansız olan bedenini kendi alemlerine gönderdi. Hakan ise Mert'i omuzlarından tutup gözlerinin içine bakarak konuşarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bak sana her şeyi anlatacağız ama önce sakin olman lazım. Nasıl sakin olayım nasıl? Bu yaşadıklarım normal bir şeymiş gibi nasıl davranayım? Bak Mert. Ekber bana tüm gerçekleri anlattı. Gerçekleri öğrenmek istiyorsan soğukkanlı olmalısın. Can'ın sözleriyle birkaç dakika sonra eskisine nazaran daha iyi olan Mert, içindeki girdaptan kurtulmak için derin bir nefes alıp önce Hakan'a ardından Can'a baktı. Tamam sakinim. Anlatın artık gerçekleri. Bu duydukların hiç hoşuna gitmeyecek mi? Mert kaşlarını çatıp Can'ı dinlemeye başlarken duyduklarıyla resmen kanı çekilmiş, nefes alamaz hale gelmişti. Dakikalar geçtikçe içinde bitmeyen bir öfke peydah oluyordu. Her şeyin en baş sorumlusu kendisiydi. Azmin ve pislik halasının yaptıklarını hazmedemiyordu. Eğer Sermina'yı bulamazlar veya başına bir iş gelirse ikisini de elinden kimse alamazdı. Üçü artık ne yapacaklarını düşünmeye başlarken Erva için intikam vakti gelmiş çatmıştı. Murat Bey içtiği ilacın etkisiyle uykuyla uyanıklık arasına gidip gelirken Erva hiç vakit kaybetmeden büyülü sözlerini okuyup onun içine girmeyi başardı. Murat Bey için son gitgide yaklaşırken Ervah onun beynine hükmetmeye başladı. Yavaşça ayağa kalkan Murat Bey'in evin dış kapısına doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğinde çıplak ayakla evin avlusuna, oradan da sokağa çıktı ve köyün meydana doğru yürüdü. Onu gören köylüler ne olduğunu anlamaya çalışırken mahallede oyun oynayan çocuklar onu gördüklerinde korkarak sağa sola kaçışmaya başladılar. Yaklaşık 5 dakika sonra köyün kahvesinin, muhtarlığın ve köy bakkalının olduğu meydana gelen Murat Bey, asırlık incir ağacının önünde sadece karşıya bakarak kımıldamadan ayakta durmaya başladı. Allah'ınız nerede ha? Şimdi bu konuyu benden nasıl kurtaracak? Gözünüzün önünde yakacağım onu. Arkadaşım Kehir'in intikamını alacağım. Bu köyü lanetleyeceğim. Pis çamurlar. Şimdi gözlerinizin önünde bu adamı yakacağım. İbret alır ki biz sizden daha güçlüyüz. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer ki bizlerden birine bir zarar verirseniz işte böyle yanarsınız. Bu sözler her ne kadar Ervan'ın sözleri olsa da Doktor Murat'ın ağzından çıkıyordu. Ve herkes bir araya toplanmış korkuyla onu izliyorlardı. Onu izleyen bir kişi vardı ki o da Kapan köyünden hapis olan Sermina'ydı. Babasının ölümünü kanter içinde çaresiz rüyasında gören Sermina bunun bir kabustan ibaret olmadığını, gerçek olduğunun bilincindeydi. Ne kadar çırpınsa da bir türlü uyanamıyordu. Hıçkırıkları ve haykırışları tüm köyü inletirken babasını kurtarmak için elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ervah Murat Bey'in bilincini yavaş yavaş yerine getirirken aynı anda aynı yavaşlıkla vücudunun ısısını yükseltmeye başladı. Dinlenmiş bu doktor. Musallat olmuşlar buna diyerek fısıldaşan köy ahalisinin gözleri ayaklarından çıkan dumanlarla yanmaya başlayan Doktor Murat'ın bedenine dehşetle bakıyorlardı. Doktor Murat yeni yeni kendine gelmeye başlarken hissettiği acıyla çığlık atmaya başladı. Ve bu dayanılmaz acı ayaklarından bedeninin üst tarafına doğru ağır ağır yayılırken burnuna gelen yanık et kokusuyla midesi bulanmış ve kan kusmaya başlamıştı.
Köylülerden birkaçı mesmaya çekerek evlerine doğru korkuyla koşmaya başlarken Doktor Murat'ın acı dolu feryatlarını duymamak için kulaklarını tıkıyorlardı. Mahalledeki çocuklar Doktor Murat delirdi, cayır cayır yanıyor diye bağırarak köyün içine koşuşturmaya başladılar. Köyün ileri gelen yaşlı kadınlar ise çoktan Kur'an-ı Kerimlerini eline alıp okumaya başlasalar da artık çok geçti. Doktor Murat karnında hissettiği acıyla daha fazla dayanamayıp yere diz çökerken karnından çıkan siyah kurtçuklar onu canlı canlı kemiriyorlardı. Ervah onun bedeninden çıkmadan önce nefretin ateşiyle onu cayır cayır yakacak olan son ateşi de harlayıp onu boğmak için bedeninin içinden çıktı. O pis ve uzun tırnak delleriyle Doktor Murat'ın boğazını sıkmaya başlarken bir bıçak kadar keskin olan tırnaklarını hiç acımadan boğazına saplamaya başladı. Hükmen hakim, intikamil azim, gel hayyemin beyne, el hakim, kıyasül kıyas, beyne illahül bentikam il. Söylediği sözlerin ardından Doktor Murat'ın can çekiştiğini gördüğünde onu hızla yere fırlattı. Azrail onun canını almaya geldiğinde bedeni bir odun partisine dönmüş, cayır cayır yanıyordu. Tıpkı kızı Sermina'nın yüreğinin yandığı gibi. Sermina babasının ölümünü an ve an izlemek zorunda kalmıştı ve aklını kaçırmak üzereydi. Artık onun hayatlı olmadığını anladığında kendini büyük bir felaketin ortasında buluverdi. Gözlerinden yaşlar sicim gibi akarken kurumuş dudaklarını zorla hareket ettirebilmişti. Anne, babam yanına geldi. Ona çok iyi bak, olur mu? Sermina bu sözlerin ardından kendini büyük bir karanlığın kucağına bıraktı. Gözlerini bir daha hangi felaket açacağı ise hiç kimse bilmiyordu. Tek bildiği her ne olursa olsun ve nasıl olursa olsun Ervah'tan babasının intikamını alacak oluşuydu. Her şey Mardin'in büyülü topraklarına adım atmasıyla başlamıştı. Hayatının geri dönülmez bir şekilde değişeceğini, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, canı olan babasının bu topraklarda haince katledileceğini bilse asla buralara gelmezdi. Bitmişti işte. Ne Mardin'e geri dönmek için bir sebebi ne de yaşamak için bir umudu kalmıştı. Canı haddinden de fazla acıyordu. Aferin Sermina. Sen böyle uslu durduğun sürece seni bağlamak zorunda kalmayacağım. Sermina oturduğu yarısı çürük sedirde bacaklarını kendine doğru çekip yarısı kırık olan pencereden dışarıya bakmaya devam etti. Onu babasının katilini görmeye mecali kalmamıştı. Ervah birkaç adımda Sermina'nın yanına gelip uzun tırnaklı pis elleriyle omzuna dokundu. Hissettiği sıcakken buz kadar soğuk ellerini ürpertmişti. Sermina hissettiği dokunuşla irkilip kendini Ervah'tan uzaklaştırmaya çalışsa da çok da başarılı olamadı. Ervah onun yaptığı bu hareketlere sinirlenip hiç beklemediği bir anda üzerine çıktı ve bir eliyle saçlarını, bir eliyle de çenesini tutup gözlerinin içine öfkeyle bakmaya başladı. Sermina korku ve cesaretin harmanlandığı bakışlarıyla Ervah'a bakarken onun gözlerinde gördüğü acımasızlık kanını ürpertiyordu. Kendisine ne yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Keşke babamı öldürdüğün gibi beni de öldürsen de kurtulsam bu azaptan. O aklındaki düşünceleri sil Selmina. Seni hiçbir zaman öldürmeyeceğim. Ve sen ecelinle ölene kadar burada benim olacaksın. Asla, asla ölene kadar senin olmayacağım. Gerekirse kendi canımı kendim alırım. Senin olmaktansa, benim olmaktansa siz insanlar için en günah olan şeyi yapmayı göze alıyorsunuz demek. O kadar mı iğreniyorsun benden? Sen babamın katilisin. Hayatımı cehenneme çevirdin. Mert'in kılığına girip bana tecavüz ettin. Ne yaptım ben sana? Neden bunları bana yaşatıyorsun? Ervah kollarından çırpınarak bağıran Selmina'yı kontrolü altında tutmaya çalışıyordu. Zira biraz daha böyle devam ederse tüm köyü başlarına toplayacaktı. Bana bak, gözlerime bak. Sen Mardin'e gelerek ve Mert ile tanışarak hayatının en büyük hatasını yaptın. Şimdi de bu hatanın bedelini ödüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü bu dediklerimi bir daha tekrarlamayacağım. Buradaki hayatına alışsan iyi edersin. Çünkü ölene kadar benimle burada yaşayacaksın. Sen artık benimsin, benim. Selmina duyduklarıyla aklını kaçırmak üzereydi. Bu söyledikleri ne anlama geliyordu? Nasıl onun olabilirdi? Gerçekten tüm ömrünü onunla bu köhne yerde mi geçirecekti? Kendisini kurtaracak kimse yok muydu? Aklında onlarca soruyla Ervah'ın intikam dolu gözlerinde takılı kalan Selmina, onun düşüncelerini okuyabildiğinden bir haberdi. Ervah Selmina'nın aklından geçirdiği düşünceleri okurken keyfi gittikçe yerine geliyordu. Aralarındaki haddinden fazla olan yakınlığı ise daha da arttırmıştı. Selmina Ervah'ın pis nefesini yüzünde hissederken midesi alt üst oluyordu. Bu rahatsızlığı ister istemez yüzündeki ifadeyle belli etmişti. Yaklaşma bana. Biraz önce ne dediğini unuttun sanırım. Siz insanlar ne kadar da aptalsınız. Asıl aptal olan sensin. Kurtulacağım. Elbet bir gün kurtulacağım. Ve o zaman seni kendi ellerimle öldüreceğim. Ervah Selmina'nın boğazına daha da çok sıkıp nefes almasını zorlaştırırken ağzından akan kanla karışık sürünümsüz salyalar Selmina'nın göğsüne damlıyordu. Bana bak çamur parçası. Seni şuracıkta öldürebilirim ve kimse de buna engel olamaz. Sakın bir daha beni sinirlendirecek sözler söyleme. Yoksa bedelini ağır ödersin.
Senden korkmuyorum Erva. Babamı nasıl öldürdüysen beni de öyle öldürebilirsin. Erva alaylı bakışlarıyla Sermina'nın bileklerini sıkıca tutmaya devam ederken diğer elini boğazından göğüslerine doğru indirip bedenini okşamaya başladı. Senin ölümün de babanın ölümü gibi çok ateşli olacak Sermina. Ama bir farkla. Bu ateş bir tek seni değil, ikimizi birden yakacak. Sermina Ervah'ın o iğrenç ellerini bedeninde hissederken çırpınmaya başladı. İçinde aklına hiç gelmeyecek bir ihtimal gelirken bunu yapmayacağına dair kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Çek o iğrenç ellerini üzerinden. Ervah nefesini Sermina'nın yüzüne üflerken tuzlu dudaklarıyla boynunu öpmeye ve zımpara gibi diliyle boynunu yalamaya başladı. Allah'ın belası, bırak beni, bırak. Sermina var gücüyle hem bağırıyor hem de Ervah'tan kurtulmak için gözyaşları içinde çırpınıyordu. Ama bu imkansızdı. Bırak beni. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Sen bana yardım et. Sermina dua ettikçe Ervah daha da çok sinirleniyordu. Allah belanı versin. Çek o lanet derilerini üzerimden. Ervah daha fazla dayanamayarak Sermina'ya içindeki öfke ve sinirle öylesine şiddetli bir tokat atmıştı ki Sermina yanağında hissettiği acıyla bayılmak üzereydi. Ağzının içinde biriken metalik kan tadı Sermina'nın midesini bulandırırken dudaklarının arasında akan kanı Ervah büyük bir iştahla emmeye başladı. Sermina ise gitgide suskunluğunda boğulurken ihtimalini düşünmek bile istemediği o şey başına gelmek üzereydi. Ervah Sermina'nın kanını emdikçe içinde karşı koyamadığı bir haz oluşuyordu. Hayır, sakın bu kötülüğü bana yapma Ervah. İkinci defa bana o cehennemi yaşatma. Sermina'nın fısıldayarak söylediği sözler cehenneminin kapısına aralamıştı. Ervah Sermina'nın üzerindeki elbiseleri yırtarken sivri tırnaklarıyla vücudunda çizikler ve derin sayılabilecek yaralar açıyordu. Sonrasında o yaralardan akan kanı içiyordu. İçtikçe başını döndüren o haz artık ikisini de dönülmez bir yola girdiriyordu. Ervah Sermina'yı etkisi altına almaya başlamıştı. Ervah Sermina'nın bedeninde hakimiyetini sürerken Sermina hissettiği acıyla içten içe isyanlar edip çığlık çığlığa bağırıyordu. Yeniden zorla onun oluyordu. Ölmeyi ikinci kez bu kadar çok istemişti ve hıçkırıkları boğazını bir bıçak gibi parçalamaya başladı. Nefes alışverişi hissettiği acıdan yavaşlarken kulaklarında kendi çığlıkları ve Ervah'ın hırıltısı uğulduyordu. Sermina ikinci kez nefes alan bir ölü oluyordu. Babasının katili olan bir cin kendisine zorla sahip olurken nasıl yaşayabilirdi? Bedeli ne olursa olsun senden bana ve babama yaptıklarının intikamını alacağım. Sermina içinde intikam yeminleri ederken gelecekte kaderin ikisi için yaptığı planlardan habersizdi. Bütün gece bir kabustan kalkıp yerine yatan Dicle bu gece dördüncü kez kabus görüyor ve bu kabusunda da uyanmaya çalışıyor ama uyanamıyordu. Sermina'nın kaybolmasını artık kaldıramıyordu. İyi olmayan psikolojisi daha da bozulmuştu. Kendisi bu kabusları psikolojisi bozuk olduğu için gördüğünü sanırken esas gerçek çok farklıydı. Asmen'le büyücü halasının kendisine musallat ettikleri için artık harekete geçmişti. Eskiden sadece yürümesine engel oluyorken artık Dicle'nin akli dengesinin bozulması için de ona vesveseler veriyor, kabuslar gördürüyorlardı. Gece saat 3 civarlarında konak bir kez daha Dicle'nin çığlıklarıyla ayağa kalktı. Dicle gördüğü kabusun etkisi ve bacaklarında hissettiği dayanılmaz acıyla feryat ederek bağırırken Sakine Hanım hışarbını bile takmadan odasından çıkıp hızla kızı Dicle'nin odasına doğru koşmaya başlamıştı. Ali Ağa ise gözleri içinde oğlu Mert'i arayıp telefonunu kulağına götürdü. Bu böyle olmazdı. Mert gelip kardeşini içindeki hastaneye götürmeliydi. Sakine Hanım kızını kollarının arasına aldığında onu saçlarından öpüp kokluyor, sakinleşmesi için bir sürü telkinlerde bulunuyordu ama nafileydi. Dicle hipnoz olmuş gibi tek bir yöne bakıp bağırmaya devam ediyordu. Kurban olurum yavrum. Dicle'm kendine gel annem. Anneciğim ne olur sakin ol. Olmuyordu. Dicle ne konak çalışanlarını ne de annesini duymuyor sakinleşmiyordu. Son çare Mert'in gelmesiydi. Ondan başka kimse Dicle'yi sakinleştiremezdi. Ali Ağa oğlu Mert'i arayıp telefonu açmasını beklerken Mert titreşim modunda olan telefonun çaldığını son anda fark etmişti. Babasının bu saatte neden kendisini aradığını merak edip bodrum kattaki odadan temkinli adımlarla yukarı kata çıkıp babasını bu defa kendisi aradı. Telefon saniyesinde açılırken Ali Ağa'nın o heybetli sesi sağlık ocağının ürkütücü sessizliğini bozuyordu. Hayırdır baba bu saatte? Hayır değil oğlum. Kardeşin Dicle iyi değil. Bütün gece kabus gördü. Şimdi de kimse onu sakinleştiremiyor. Hemen gel buraya. İyi değil. Mert dudaklarıyla kaşlarını çatarken içinde okkalı bir küfür savurdu. Babasına hemen geleceğini söyleyip koşar adımlarla zemin kattaki odaya geri gitti. Doktor Hakan ve Can onun bu telaşlı halinin sebebini merak ederken Mert nefes nefese kalmış bir halde babasının dediklerini odadakileri anlatmaya başladı. Can gözlerini kapamış ellerine yumruk yapıp onları izlemeye başlarken Hakan Mert'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Hemen eşyalarınızı toplayın. Dicle'nin kardeşimin yanına gidiyoruz. Hepsi odadaki eşyaları göz açıp kapayıncaya kadar toplayıp yanlarına alarak sağlık ocağından çıktılar.
Mert sürücü koltuğuna geçerken Hakan ve Can da arabanın arka koltuğunda oturmuşlardı. Araba gecenin bir yarısı tozu dumana katarak son sürat konağa doğru ilerlerken Dicle için her saniye onu geri dönülemez bir sona doğru sürüklüyordu. Can cinlerini çoktan Dicle'nin yanına göndermişti göndermesine ama hesaba katmadığı çok önemli bir detay onun elini kolunu bağlayacaktı. Tüm bunlar olurken Kesnen kadın ve yeğeni Asmin onları büyük bir keyifle izliyorlardı. Asmin çayından keyifle bir yudum içip arkasına yaslandı. Bu daha başlangıç Mert ağa. Bana ne yaşattıysan burnundan fıtır fıtır getireceğim. Beni o kadar çok küçümsedin ki neler yapabileceğini hiç tahmin edemedim. Şimdi oyun sırası bende. Sadece izle ve gör.